Arkadaşlar bu cüzdanda kullandığım kağıdın ölçüsü şöyle, eni 2.75'e, şöyle boyu 12 santim olacak. Şimdi bu rakamı bulabilmek için şöyle yapıyorum. Eninin 4 katını alıyorum. 4 katı 11 santim ediyor. Bir fazlasını üstüne ilave ettiğim zaman boyu da 12 santim ediyor. Dolayısıyla keseceğimiz kağıdın ölçüsü 2.75'e 12 santim olacak. Kağıtlarımızı biz bu şekilde kestikten sonra şeffaf koli bandını açacağım ki bu artık bende hani kanalımı yeni keşfedenler için rutin hale geldi. Göstermek amacıyla bir tane örnek yapıyorum. Şimdi bunu bu şekilde kullanacağım bölümü şeffaf koli bandının üstüne yapıştırıyorum ve kesiyorum. Şimdi bu eni geniş olduğu için, bu bantın 4 santim olduğu için şurada fazlalıklar oluyor. Onları arkadaşlar şöyle içeriye katlıyorum önce. Şurayı da katlıyorum. Sonra bu tarafı da katlıyorum içeriye. Gördüğünüz gibi kağıdım bantlandı. Şimdi bunun katlamasını gösteriyorum. Şöyle boylamasını önce ikiye katlıyorum. Bu arkadaşlar tek kanat olacak. Çift kanat yapmayacağım. Şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Bunu şöyle boylamasına ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve iki katladığım yanı birleştiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde katlıyoruz. Arkadaşlar bu cüzdanda ben biri bu şöyle bir kahve, ikisi bir arada bir kahvemiz var. Onun içindeki bu gümüş renkli olan iç kısmını kullanacağım. Bir de arkadaşlar şöyle siyah kraft kağıt kullanacağım. Şimdi önce şöyle iki tane de klipsim var. Arkadaşlar şöyle iki tane kağıt aldım ve birbirine geçirdim. Bu şekilde. Bir tane daha alıyorum. Şöyle biri alttan, biri üstten geçirdim. Ve arkadaşlar şu ucu sıkıca tutup şunu kırıyorum. Şöyle düz kenarlı bir gövde oluşturacağız önce. Şöyle. Şimdi bir tane daha aldım. Onu da buradan böyle yukarıdan aşağıya doğru takıyorum. Şu şekilde oldu. Bir tane daha takıyorum. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru. Şimdi bakın araya açıyorum, kırıyorum ve kapatıyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar buraya benim bir köşe yapmam lazım. Köşeyi önce şöyle yapacağım. Buradan şöyle aşağıya doğru ineceğim. Bakın. Şimdi bunu kırmam lazım. Bunu kırmak için ne yapıyorum? Bir tane daha şöyle takıyorum. Biri alta, biri üstte gelecek şekilde taktım. Bakın arayı açtım, kırdım ve ne yaptım? Kapattım. Bakın. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir köşe yapacağım. Yani şu
aletin şu kısmını döneceğim şöyle. Onun için ne yapıyorum? Şu taktığım kağıdı çıkartıyorum ve bu kağıdı bu sefer ne yapıyorum? Çıkarttığım kağıdı şöyle yukarıdan aşağıya doğru takıyorum. Döndürüyorum kağıdımı ve aşağı birini alta, birini üstte geçiriyorum. Ve bakın burada şöyle bir kare oluştu. Gördünüz mü? Şimdi benim şunu kırmam lazım. Şunu. Onu kırmak için ne yapıyorum? Bir kağıt daha alıyorum. Şu ara açık. Bakın. Buradan şu şekilde dışarıya çıkıyorum. Şunu da alıyorum. Bunu da bu şekilde dışarıya çıkıyorum. Ve çekiyorum. Arayı açıyorum arkadaşlar. Kırıyorum ve kapatıyorum. Bakın gördünüz mü? Köşe oldu. Şöyle yaparsak görüyor musunuz? Köşe oldu. Şimdi birinci köşeyi yaptık. Şimdi buradan şöyle aşağıya doğru ineceğim. Döndürüyorum şeyimi. Şuradan bu şekilde aşağıya doğru iniyorum. Evet. Açıyorum arayı. Kırıyorum ve ne yapıyorum? Şöyle kapatıyorum. Bak. Şimdi bir tane daha alıyorum. Onu da böyle şöyle aşağıya doğru iniyorum. Bakın böyle. Buradan yukarı çıkıyorum. Ve ne yapıyorum? Şimdi şunu şöyle yapıyoruz ya. Bunu da kıracağım. Şöyle. Bu şekilde kırdım. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle kırdım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Buradan tekrar şöyle dönmem lazım. Şu şekilde. Onun için şunu kıracağım. Bunu kırmak için aynen şu köşede yaptığım gibi ne yapıyorum? Şu son taktığım kağıdı çıkartıyorum. Ve çıkarttığım bu kağıdı şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru takıyorum. Takmak için ne yapıyorum? Bunu döndürdüm. Birini alttan, birini üstten geçirdim. Ve taktığım zaman ne oldu? Bakın burada bir karemiz oluştu. Şimdi şunu kırmak için bir tane daha kağıt aldım. Arası açık. Şunun birini alttan geçirdim. Birini üstten geçirdim ve çektim. Bakın. Şimdi ne yapıyorum? Arayı açıyorum. Kırıyorum ve kapatıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Aynen böyle yine devam edeceğiz. Bir tane daha. Böyle. Şu şekilde. Bakın. Arayı açtım. Kırdım ve kapattım. Buradan ortalardan bir yerden başladım. Geldim köşe yaptım. Böyle geldim buraya bir köşe yaptım. Buradan böyle geleceğim. Buralarda bir yerde köşe yapacağım tekrar.
Tekrar geleceğim. Burada da bir köşe yapacağım ve şurada birleştireceğim. Bunu tamamladım. Şimdi şu kısmı birleştireceğiz. Bunu birleştirmek için ne yapıyoruz? Şu en son taktığımın katını açıyorum. Bunun ikisini bir yakalıyorum. Rahat girmesi için şöyle katlıyorum. Ve şu aradan, bakın şu ortadan içeriye geçiriyorum. Bu şekilde. Bu şekilde geçirdim. Ama bunu tam kapatmadan önce şu kırmış olduğum kenarı da kırıyoruz. Kapatıyoruz. Bak şu şekilde oldu. Şimdi bunun birini bu tarafa yatıracağım. Diğerini bu tarafa yatıracağım. Bu tarafa yatırdığımı, bakın burası üçgen olduğu için üçgenin içine girecek ya, şu şekilde kesiyorum. Bu şekilde kestim. Burası dar olduğu için arkadaşlar büyük ihtimalle çıkar. Onun için de burayı tutkallayalım. Şöyle şu kısmına tutkal sürüyorum. Ve bunu yakalayıp şunun içine çekiyorum. Şunun içine yerleştiriyorum. Şu araya. Şu araya yerleştirdim. Bakın şuraya. Burada bu yapışsın arkadaşlar. Şöyle döndürüyorum bu sefer bu tarafı. Bu tarafı aynı şekilde tutuyorum ve yine bunu da üçgen olarak kesiyorum. Bunun da şu kısmını tutkallıyorum ve bu parçayı da arkadaşlar şunun içine, şuraya yerleştiriyorum. Yakalıyorum ve şu araya yerleştiriyoruz. Bakın. Bu şekilde yerleştirdik. Gördünüz mü? Böylece arkadaşlar üst çerçevesini bitirmiş olduk. Şimdi bunun içine arkadaşlar şurayı dolduracak çerçeve yapacağım. Şöyle 2 tane alıyorum. Birini alttan, birini üstten geçirip şöyle bir L oluşturdum. Bir tane daha alıyorum. Birini alttan, birini üstten geçirip şöyle bir zikzak yaptım. Şuradan başlıyoruz. Bakın şöyle başlıyorum. Şu şekilde başladım. Buradan. Şimdi bir tane daha alıyorum. Ve onu şuradan şöyle geçiriyorum. Buraya arkadaşlar biz bir kare oluşturacağız.